Bugün annem öldü. Belki de dün, bilmiyorum. Dünya edebiyatının en meşhur, en duygusuz ve en dürüst girişlerinden biridir bu sevgili dostlar. Albert Camus bizi Cezayir'in kavurucu güneşi altında kendi hayatına bile bir yabancı gibi bakan Meursault'un zihnine davet ediyor. Yabancı sadece bir cinayetin öyküsü değildir. Toplumun beklediği o sahte gözyaşlarını dökmediği için dışlanan, yargılanan ve sonunda ölüme gönderilen bir adamın dürüstlük manifestosudur. Bugün güneşin parıltısı altında işlenen anlamsız bir cinayeti, bir mahkeme salonundaki trajikomik yargılamayı ve giyotinin gölgesinde bulunan o huzurlu boşluğu konuşacağız. Hayatın bir anlamı var mı sorusunun peşinde absürt felsefesinin en soğuk koridorlarında yürüyeceğiz. Şimdi Meursault'un o hissiz ama berrak dünyasına adım atıyoruz. Meursault, Cezayir'de yaşayan sıradan bir ofis çalışanıdır. Hayata karşı hiçbir hırsı, büyük bir beklentisi veya derin bir tutkusu yoktur. Annesinin huzur evinde ölümüyle başlar hikaye. Meursault cenazeye gider ama ağlamaz. Annesinin yaşını tam olarak hatırlamaz ve tabutun başında kahve içip sigara içer. Toplumun yas dediği o kutsal törene karşı gösterdiği bu kayıtsızlık onun sonunu hazırlayan ilk tuğladır. Meursault için dünya rasyoneldir. Acı çekmek veya sevinmek fiziksel durumlardır. O yalan söyleyemez. Birine aşık olup olmadığını sorduklarında muhtemelen hayır ama bunun bir önemi yok diyecek kadar da dürüsttür. İşte bu dürüstlük toplumun o karmaşık ve nazik yalanlar üzerine kurulu düzeni için en büyük tehdittir. O sistemin içinde ama ruhuyla sistemin tamamen dışındadır. Yani bir yabancıdır. Meursault'un hayatı komşusu Raymond'la tanışmasıyla karanlık bir yöne evrilir. Raymond, kadın satıcısı diyebileceğimiz karanlık bir tiptir ve bir Arap kadınıyla olan kavgasına Meursault'u da dahil eder. Bir hafta sonu plaja giderler ve işte o an edebiyat tarihinin en tartışmalı cinayeti gerçekleşir. Kavurucu bir güneş, kumsalın parıltısı ve Meursault'un gözlerini kör eden o ışık. Meursault karşısındaki Arap adamı öldürür. Bir el, ardından 4 el daha. Hiçbir kin gütmeden, hiçbir plan yapmadan sadece güneşin yakıcılığı ve o anın anlamsız baskısı yüzünden tetiği çeker. Meursault için bu, hayatın akışındaki saçma bir olaydır ancak toplum için canavarca bir eylemdir. Romanın ikinci yarısı bir hukuk skandalı değil, bir felsefi yargılamadır. Mahkemede savcı, Meursault'un işlediği cinayeti değil de annesinin cenazesindeki tavırlarını tartışmaya açar. Annesinin cenazesinde ağlamayan bir adam, potansiyel bir katildir mantığı yürütülür. Meursault, bir insanı öldürdüğü için değil, insan gibi yas tutmadığı için suçlanır. Savcı ve hakim, Meursault'un içinde bir ruh veya pişmanlık aramaktadır. Oysa Meursault pişman değildir, sadece olan bitenden sıkılmıştır. Kendisinden beklenen o sahte pişmanlık gösterisini yapmayı reddeder. Toplum, ahlak, din, aile gibi kendi kurallarını kutsal sayar ve bu kurallara uymayan birini ne kadar dürüst olursa olsun yok etmek ister. Meursault, rasyonel bir dünyanın rasyonel olmayan adaletinde ölüme mahkum edilir. İdamını beklerken Meursault'u hücresinde ziyaret eden rahip, romanın en güçlü sahnelerinden biridir. Rahip ona günahlarından arınmasını ve Tanrı'ya sığınmasını öğütler. Ancak Meursault hayatında ilk kez büyük bir öfkeyle patlar. Rahibi dışarı atar. Ona göre rahibin öteki dünyası bu dünyadaki bir damla yağmurdan veya bir kadının gülüşünden daha değerli değildir. Meursault ölümün kaçınılmazlığını ve hayatın saçmalığını yani absürtlüğünü tam bu noktada kucaklar. Hiçbir şeyin önemi yoktur. Ne aşkın, ne dinin, ne de adaletin. Ölüm herkesi eşitleyen tek gerçektir. Bu kabulleniş Meursault'a garip bir huzur verir. O, dünyanın sağır edici sessizliğine karşı kendi sessizliğiyle cevap verir. Meursault, idam edileceği sabahı beklerken dünyanın tatlı kayıtsızlığına kendini bırakır. Artık özgürdür. Çünkü hiçbir anlama, hiçbir yalan umuda tutunmamaktadır. Her şeyin bitmesi için, yalnızlığımın daha az olması için tek bir isteğim kalmıştı der Meursault. İdam günümde çok izleyici olması ve beni nefret çığlıklarıyla karşılamaları. Bu sarsıcı son, Meursault'un topluma karşı kazandığı ironik bir zaferdir.
Onların nefreti Merso'nun dürüstlüğünün kanıtıdır. Merso bu dünyaya ait olmadığını, bir yabancı olarak geldiğini ve yabancı olarak gideceğini kabul etmiştir. Albert Camus bu romanıyla bize modern insanın trajedisini anlatır sevgili dostlar. Merso bir kahraman değildir ama hayat oyununu kurallarına göre oynamayı reddeden bir kişidir. Camus'un absürt felsefesi burada vücut bulur. Dünya anlamsızdır ve biz bu anlamsızlığın içinde anlam aradıkça sadece acı çekeriz. Gerçek özgürlük bu anlamsızlığı kabul edip dünyanın kayıtsızlığına aynı kayıtsızlıkla cevap verebilmektir. Yabancı okuyucuyu rahatsız eder. Çünkü Merso'da hepimizden bir parça vardır sevgili dostlar. Her şeyi boş verdiğimiz, kimseyi sevmediğimiz, sadece olduğumuz o anlar. Ama biz o anları saklarız. Merso ise o anları yaşar. Videomuzu bitirirken yabancı bize aynaya bakmamızı ve şunu sormamızı söyler sevgili dostlar. Maskelerimizi çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Eğer bir gün kendinizi kalabalıkların içinde herkes aynı şeye gülerken veya ağlarken tamamen yabancı hissederseniz korkmayın. Merso orada, o hücrede dünyanın sessizliğini dinleyerek sizi bekliyor. Çünkü bazen en büyük dürüstlük dünyanın saçmalığına karşı susabilmektir.